Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel kavramlar konusunun bir alt başlığı olan pozitif ve negatif sayılar konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Zaman kaybına gerek yok. Evet, pozitif, pozitif ve negatif sayılar arkadaşlar. Ya hocam nedir bu pozitif sayı? Şimdi arkadaşlar bir önceki konumuzda tek ve çift tam sayılar konusu. Bak adı üstünde tam sayılar. Oradaki teklik ve çiftlik kavramı tam sayılara özgü bir kavramdı. Ama pozitif ve negatif kavramı ise bir sayı kümesine ait değil. Yani tam sayıda olabilir, reel sayıda olabilir, doğal sayıda olabilir. Hepsini konuşabiliriz burada. Tanımı ne peki? Eğer bir A ifadesi alır, bir A sayısı alırsak ve bu A sayısının sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliyorsak bu A sayısına pozitif sayı diyoruz arkadaşlar. Bakın çok net bir tanımı var. Eğer bir başka A sayısı alır ve bu A sayısının sıfırdan küçük olduğunu söylüyorsak bu A sayısına negatif sayı deriz arkadaşlar. Negatif sayı deriz. Ben anladığınızı düşünüyorum. Peki pozitif sayılar ve negatif sayılar bir sayı doğrusunda sıfırın neresinde olmak zorundadır? Sıfır tam ortada arkadaşlar. Şu sağ tarafında gördüğünüz üzere dizilen her sayı sıfırdan büyük yani pozitiftir. Sol tarafında dizilen her sayı ise yani bu tarafa dizilen her sayı da sol tarafında olan negatiftir diyeceğiz. Yani o kırmızı bölgeden sol tarafındaki hangi sayıyı alırsak alalım hep negatif bir sayı olacaktır. Sağ tarafında aldığımızda ise hep pozitif bir sayı olacaktır. Bunu anladığımızı düşünüyorum. Ve en önemli refleks hareketlerimizden birisi, bunu yazalım yine, refleks 1 diyelim arkadaşlar. Sayı doğrusunda çok basit bir şey ama yine de yazalım. Sayı doğrusunda sayı doğrusunda soldan sağa doğru tüm sayılar artar arkadaşlar. Bakın tüm sayılar ne yapıyormuş? Büyürler arkadaşlar. Yani reel sayıda alsam soldan sağa doğru büyüyecek. Doğal sayıda alsam soldan sağa doğru büyüyecek. Tam sayıda alsam soldan sağa doğru büyüyecek. Anlaştık mı? Yani mesela şöyle diyelim. Bir sayı doğrusu çizdiğimizde 0 burada, A burada ve mesela da B de burada olsa. Hocam şimdi bu sayı doğrusuna göre A ve B pozitif mi negatif mi? Önce onunla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Evet, A sıfırın sol tarafında kalıyor. O yüzden A sayısı nedir bizim için? Bir negatif sayıdır. B sayısı da arkadaşlar sıfırın solunda kalıyor. Yine bizim için B sayısı nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Hocam hangisi daha büyük? Şimdi bu iki sayı negatif olmasına rağmen sayılar nereden nereye doğru artıyordu? Soldan sağa doğru artıyordu. Yani o zaman B en küçük sayımız, sonraki küçük olan sayımız A ve sıfır da işin içine koyarsak sıfır da onlardan en büyük olan sayıdır. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradan hep karşımıza soru gelecektir. Şimdi gençler, bizim bir pozitif sayımız var ve biz bu pozitif sayı ile başka bir pozitif sayıyı çarpmış olalım isterseniz. İki pozitif sayının çarpımı da arkadaşlar yine pozitiftir. Buna dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Bir pozitif sayı ile bir negatif sayının çarpımı da her zaman ne olur yine? Negatif bir sayı olur. Bir negatif bir sayıyla başka bir negatif sayının çarpımı yine ne olacaktır? Pozitif cevabı verecektir bize. Yani şöyle kodlayacak olursak yanına artıyla artının çarpımı tekrar artı. Bakın eksiyle de aşağıda eksi vardı gördüğünüz üzere. Şöyle yanlış yazdık. Eksiyle de eksinin çarpımı, hatta 1 yazıyorum. Niye yazıyorsam.
Yine tekrar ne cevabını veriyor? Artı cevabını. Yani kısaca işaretler birbirinin aynısı olan durumda cevap pozitif. İşaretler birbirinden farklı ise artı çarpı eksi ya da eksi çarpı artı mevzusunda da işte cevaplar eksi oluyor arkadaşlar. Yani negatif olmuş oluyor. Bu durumun aynısı arkadaşlar kimin içinde geçerli? Bu durumun aynısı bölme işlemi içinde geçerli. Yani ben pozitif bir sayıya bölersem cevap yine ne geliyor benim karşıma? Pozitif gelmiş oluyor. Negatif bir sayıyı bir pozitif sayıya bölersem cevap negatif gelmiş oluyor. Bir negatif bir sayıyı tekrar negatif bir sayıya bölersem arkadaşlar yine cevap pozitif olmuş oluyor. Yani yine sembolik dilde konuşacak olursak pozitif birin yani artının artı oranı tekrar nedir? Artıdır. Eksinin artıya oranı ya da artının eksiye oranı yine nedir? Eksidir. Eksinin ise eksi oranı tekrar ne gelecekmiş? Artı gelecekmiş. Bunlar kesin ve net cevaplardır arkadaşlar. Yine tek ve çift tam sayılar konusunu işlerken yine bunlardan kesinlik ve ihtimal olanlardan bahsetmiştik. Yine gördüğünüz üzere bu ifadelerin hepsi kesin ve nettir arkadaşlar. Şimdi başka bir mevzuya gelelim isterseniz. Şimdi bir A sayısı alalım. A reel sayısı. Yani genel tercih ediyorum. Tam sayı da diyebilirim. Fark etmez. Bu A reel sayısının neyini konuşalım? Pozitif ve negatifliğini konuşalım. Diyelim ki bu A sayısı sıfırdan büyük yani pozitif işareti sahip olsun. Şöyle pozitif yazalım. Şimdi eğer ben bu A sayısının çift tam sayı olacak şekilde bir kuvvetini alırsam negatif miydi? Bakın pozitif miydi? Pozitifti değil mi? Yine cevabım ne çıkar? Pozitif çıkar. Buraya dikkat. Pozitif. Peki A reel sayısını bu sefer A reel sayısını negatif alırsam ne olur sizce? Negatif alırsam negatif. Evet. Yine A reel sayısının çift tam sayı kuvveti yine pozitif çıkacaktır. Buraya dikkat ediyoruz. Yalnız acaba bunların tek kuvvetleri ne yapıyor? Bir de onları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi mesela yine A reel sayısı ve A pozitif reel sayısı olsun. Yani yine ilk duruma birinci durum diyelim hatta şöyle. Birinci durum. Buna da ikinci durum diyelim. Şimdi birinci durumda A'nın üstüne çift tam sayı değil de ne koyalım? Tek tam sayı koyalım. Ama A'mızın pozitif olduğunu unutmayacak şekilde. O zaman pozitif bir tam sayının tek kuvveti de yine ne yapmış olacak? Pozitif yapmış olacak. Yani bunları örnekleyebiliriz. Mesela 4 pozitif sayısının karesini aldığımızda cevap yine artı 16 yani pozitif bir tam sayı çıkmış olur. İşte pozitif olan artı 2'nin 3. kuvveti tek kuvvet bakın. Cevap yine artı 8 yani pozitif olacaktır. Aşağıda yine negatif bir reel sayı vardı A reel sayısı. Mesela eksi 2'nin çift kuvvetini karesini alırsam çift kuvvette cevap ne gelecek yine bize? Artı 4 bakın pozitif olacaktır. Şimdi son duruma geldik. Son durum birazcık önemli. Eğer bir A negatif reel sayısı için yani ikinci durumdan bahsediyoruz. Bu A negatif reel sayısının tek kuvvetini alırsak cevap pozitif değil. Ne çıkacak arkadaşlar? Negatif çıkacak. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Onu da yeşille örnekleyebiliriz. Yani mesela eksi 2'nin küpünden bahsedelim. Eksi 2'nin küpü ne yapar? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 yapar. Burada da eksi ile eksinin çarpımı artı ama buradaki işaret eksi olduğu için bu cevap eksi 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, eksi 8. Yani ne gelecekmiş? Negatif gelecekmiş. Buraya dikkat ediyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Bir başka duruma geçelim arkadaşlar. Bakın bu da önemli. Hepimizin karıştırdığı bir şeyden bahsediyoruz. Sıralamalı ifadeleri yorumlamakta zorlu çekiyoruz. Biz ne diyelim? Refleks 2 diyelim buna. Refleks 2 sıralamalı
ifadelerin neyi? Yorumlanması. Tamam mı? Şimdi bu sıralamalı ifadelerin yorumlanmasında hata yapıyoruz. Bence buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi diyor ki mesela bir A sayısı var ama o sıfırdan küçük bir sayı. Ne demek? Negatif. Uyandık. Bir başka sayım var. B, o da sıfırdan büyük. Ya bir başka sayım var. O da C, o da sıfırdan büyük. Bakın size öncelikli olarak işaretlerini soralım. İşaretler. Tamam mı? A'nın işareti ne? Negatif olduğu için eksi. B'nin işareti ne? Sıfırdan büyük olduğu için yani pozitif olduğu için değil mi arkadaşlar? Artı. Bakın A'da neydi? Sıfırdan küçük eksi. C'nin işareti ne? Yine o da sıfırdan büyük olduğu için o da nedir? Artıdır. Ama soruda bana onu sormuyor. Bakın refleks olarak şöyle yapacağız. Bana diyor ki fark işlemi kullan. Fark işleminde kural şudur. Hemen bu refleksin kuralını yazalım. Kural. Neymiş bu kural? Eğer sen ister negatif ister hatta direkt öyle yazalım. Sayı fark işlemi diyelim. Fark işlemi sayılar ister negatif isterse de pozitif olsunlar. Pozitif olsunlar. Eğer sen büyük bir sayıdan ondan daha küçük bir sayıyı çıkartıyorsan bu fark işleminin cevabı sıfırdan büyük çıkar. Eğer küçük bir sayıdan ondan daha büyük bir sayıyı çıkartıyor isen bunun cevabı da pozitif çıkar. Ya hocam ne demek istedin sen? Hemen ifadeye dönelim. Bakın şu verilen eşitsizlik yani sıralamada. Şimdi C'miz en büyük sayıydı değil mi? C büyük. Kime göre mesela? Hem A'ya hem de B'ye göre. Eğer C'den A'yı çıkartırsam yani burası büyük, burası da neydi? Küçüktü. Cevap sıfırdan büyük çıkar. Eğer ben A'dan B'yi çıkartırsam şimdi bakın A ney küçük, B ney büyük sayı. Bunda cevabı ne olmuş olur? Sıfırdan küçük olmuş olur. Anlaştık mı? Yani aslında bu fark işlemini kontrol ederken ben az önce işaretleri bulmuştum ya artı mı eksi mi diye. Hiç bakmıyorum bile. Demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Hiç bakmıyorum. Tek kontrol ettiğim bir şey var. Hangisi hangisinden daha büyük? Tamam. Bu fark işleminde mesela bir başka ifade daha söyleyeyim ben size. Bunun her iki yanını pozitif bir sayıyla çarpabiliriz. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. İfade neydi bizim? Ama tabii ki bunlar zıtsa, işaretleri birbirinden farklıysa. Hangisinde oluyor? Mesela C eksi A ifadesine bakalım. C eksi A neydi? Sıfırdan daha büyüktü. Mesela C'yi ben 2 ile çarpsam yani 2C'den A'yı çıkarsam ifade hala sıfırdan büyük olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Siz büyük olan sayıyı daha da büyütmüş oldunuz. Küçük olan sayıda hiçbir şey değişmedi. Anlatabildim mi? Büyük olan sayıdan hala küçük olan bir başka sayıyı çıkartmış olduğunuz için yine sıfırdan büyük gelecektir. Anlaştık mı? Ya da şöyle diyelim, yerimiz kalmadı ama şöyle aşağı doğru çekersek mesela C eksi A büyük sıfır ifadesinde şu A'yı mesela 4 ile çarpalım. C eksi 4A diyelim. Peki bu ifade sıfırdan küçük mü büyük mü? Arkadaşlar bu ifade de sıfırdan büyük. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu sefer küçük olan A'ydı ya. Sen onu 4 ile çarparak eksi var ya önünde bir de onun. Onu daha da küçük hale getirmiş oldun. Yani kısaca büyük sayıdan az öncekine göre daha da küçük bir sayı çıkarttığın için ifade hala sıfırdan ne oldu bu fark işleminde? Büyük olmuş oldu. Lütfen bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Aman ha aman. Şimdi pozitif negatif sayıların son kısmı ile ilgili hemen bir kural, refleks, hareket daha verelim. Bunlarla ilgili de yine sorular çıkabiliyor. Amana dikkat. Tamam mı? Toplamlarıyla ilgili bir fake atabiliyorlar bize. Yani birden fazla cebirsel ifadenin sıfır cevabına ulaştırma durumuna bakmamızı istiyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar. A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Hatta öyle dersek çok garip olmuş olur. Bir tane sıfır koyalım araya. Şöyle sıfır diyelim, C diyelim ve D diyelim. Yani ben aslında 2 pozitif aldım buradan, 2 de negatif almış oldum.
Tamam mı arkadaşlar? Şimdi mesela ben A ile B'yi toplasam cevap 0 olabilir mi? Bunu kontrol ediyorum. Refleks 3'te. Şimdi A ve B'nin her ikisi de negatif olduğu için aslında iki tane neyi toplamış oluyorum? Negatif sayıyı topladığım için cevabım yine negatif çıkıyor. Tamam mı? Mesela aynı şekilde kesin olanlardan bahsediyorum. C ve D'yi toplamış olsam C ve D'nin her ikisi de sıfırdan arkadaşlar büyük olduğundan dolayı İki pozitif sayıyı toplamış olacağım ve cevabın pozitif olduğu garanti olacak. Ama sayı doğrusunun bir sağından bir solundan alalım. Bakın şimdi şu an işler karıştı işte. Tamam mı? Dikkat edelim. Mesela A ile A nerede bakın? Sol tarafında. C nerede? Sağ tarafında. C'yi topladığımda işte bunu kestiremeyebilirim arkadaşlar. Nasıl kestiremeyebilirim? Eğer C A'dan uzunluk olarak yani mesela 5 ve eksi 2 değil mi? Bakın C dediğim şey 5, A dediğim şey eksi 2. Uzunluk olarak 5 daha uzakta sayı sıfıra göre. Değil mi? Daha uzaktaysa yani uzunluk olarak daha fazlaysa bunun cevabı pozitif çıkabilir. Anladınız mı demek istediğimi? Ama ya tam tersi ise bunu garanti edebilecek misiniz? Yani şu sayıya ben bu sefer eksi 5 ve bu sayıya 2 dediğimi düşünsek işler değişti. Bu sefer de ne çıkabilir? Negatif çıkabilir. Ya şöyle olsaydı her ikisinin uzunluğu birbirine eşit olsaydı mesela eksi 5'e artı 5 deseydik o zaman da A artı C'nin cevabı 0 çıkacaktı. Yani kısaca aynı taraftan alınan sayıların yani sol taraf ne o? Negatif bölümden alınan ne kadar sayı alırsan al onları topladığında cevap negatif oluyorken pozitif tarafta ne kadar sayı alıyorsan sağ tarafında onları topladığında yine onların toplamları pozitif oluyorken sıfırın bir sağından bir solundan sayı alıp topladığında cebirsel ifadeleri topladığında bu sayıların toplamının karakterini kestiremeyebiliyorsun. Pozitif olabilir, negatif olabilir ve hatta sıfır olabilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pozitif negatif sayılar çok kısa bir konu. Ama bunlarla ilgili tabii ki bu konuyu iyice pekiştirdikten sonra bu refleks hareketleri, bu öz durumu pekiştirdikten sonra yine kaliteli sorular çözmeye, yine basitten zora doğru temel kavramlar konusunu uzun uzadıya analiz etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.